Tarih öncesi olarak adlandırılan, karanlık olarak görülen dönemler yazının icadı ile kapandı. Yazı icadı sonrası dönemleri ise tarihi dönemler dendi. Kimi araştırmacılar tarih yazı ile başladı demektedir. Yazının icadı insanlık tarihinin en büyük gelişmelerinden biriydi. Yazı, konuştuğumuz dilin fiziksel olarak ifade edilmesidir. İnsanlar zamanla ortak kültürleriyle birlikte ortak diller geliştirdi. Dil, doğal olarak sıkı sıkıya kişiye bağlı bir yetenek olduğundan sadece sözlü olarak etkileşim sağlıyordu. Hayatımızda yazının olmadığını düşünelim. Ne büyük bir kaos ortaya çıkar. Bütün sistem kilitlenir ve tecrübeler aktarılamaz. Yazı, Ön Asya, Çin ve Meksika bölgelerinde birbirinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunlardan en eskisi ve en etkilisi ise Mezopotamya bölgesinde Sümerler tarafından icat edilen çivi yazısıdır. M.Ö. 3200 yılı civarına tarihlendirilmektedir. Çivi yazısı da neredeyse diğer tüm gelişmeler gibi birden ortaya çıkmamıştır. Bir arka planı vardır. Yaklaşık 20.000 yıl önce insanlar mağara duvarları, ahşap çubuklar gibi nesnelere bir takım kesme ve çentik işaretleri atarak iz bırakıyorlardı. Bunun bir çeşit muhasebe yöntemi olduğu düşünülüyor. M.Ö. 7500 yılında Mezopotamya bölgesine geldiğimizde ise çok daha gelişmiş bir muhasebe yöntemiyle karşılaşıyoruz. Kil jetonlar. Öncelikle dipnot girmekte fayda var. Hatırlatmak isteriz ki o dönemlerde henüz daha para icat edilmemiş, takas yöntemi kullanılıyor. Yani gerek aynı köy veya şehir içinde gerekse bölgeler arası çok aktif bir ticari ortam mevcut. İnsanlar bu karmaşayı takip edebilmek amacıyla kil jetonları icat etti. Kil jetonlar malların sayısal miktarını ve türünü gösteriyordu. Yoğun ve büyük bir ticaret hacminde sürekli olarak teker teker malları saymak, ödemeleri takip edebilmek ve tüm bunları akılda tutabilmek olanaksızdır. Kil jetonlar ayrıca takas edilen malların hesabını tutabilmek için büyük kolaylık sağlıyordu. Bütün takas kayıtlarına kil jetonları takip ederek hesap edebilirdiniz. Halihazırdaki envanteri de gösterirdi. Kil boyutları 1-3 santim arasında değişen bir takım koni, küre, disk, silindir ve oval gibi geometrik formlardan oluşmaktaydı. Jetonlar belirli bir dile bağlı değildi. Şekiller evrensel bir anlama geldiğinden dil fark etmeksizin jetonların ne anlama geldiği anlaşılırdı. Örneğin bir koni ve bir küre sırasıyla küçük ve büyük bir tahıl ölçüsünü temsil ediyordu. Ovaller yağ kavanozlarını temsil ediyordu. Uruk dönemine geldiğimizde muhasebesi yapılan ürün sayısı tekstilden alete, parfümden bala 250'ye ulaşmıştı. M.Ö. 3500 yılı civarında bulla adı verilen bir çeşit zarf icat edilmiştir. Bullalar 5-9 santim çapında içi boş kil toplardır. Jetonlar bullaların içine atılır. Sonra ağzı güvenlikli şekilde kapatılırdı. Jetonların değiştirilmesiyle yapılan sahteciliklerin önüne geçildi. Ticaret hacmi büyüdükçe jetonlar yetersiz gelmeye başladı. İnsanlar jetonların özetini zamanla bullaların dışına bastı. Böylece bulla içindeki jetonların şekli ve sayısı doğrulanabiliyordu. Daha pratikte. Hem de dış yüzeydeki yüzeyi jetonlarla karşılaştırıp ikili doğrulama şansı veriyordu. Yaşanan bu son gelişme bizim için çok önemliydi. Bullanın dışına yapılan, bu kama şeklinde olan ve dairesel işaretler yazının ilk işaretleriydi. 3 boyutlu eserlerden 2 boyutlu işaretlere geçildi. M.Ö. 3200'e geldiğimizde artık işaret sistemi tamamen anlaşılmıştı. Böylelikle bullaların yerine kil tabletler aldı. İşaret kullanımı daha da yaygınlaştı. Bunlar ideogramlardı. Yani bir kavramı temsil eden soyut işaretlerdi. M.Ö. 3100'e geldiğimizde ise işaretler baskı ile değil bir kalem ile çiziliyordu. Bunlara piktogramlar deniliyor. Bu aşamada da önemli bir gelişme sağlandı. Sayılar birebir karşılığı kadar simgeyle yazılmıyordu. Yani
33 tane kavanoz yağı var ise 33 adet şekil çizilmiyordu. 33 anlamına gelecek rakam ve içeriğe ilişkin şekiller ile ifade ediliyordu. Milattan önce 3000'li yıllarda yine bir adım ileriye gidilerek konuşma seslerini temsil eden işaretler kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla şu ana kadar gerçek hayattaki simgenin birebir karşılığı yazıya geçirilirken artık soyut simgeler de yazıya geçirilmeye başlandı. Bu yıllarda sistemli bir devlet erki görüyoruz. Devlet, kayıtlı sayıdaki malı üreten ve alan kişileri kaydetme ihtiyacı duydu. Bu kayıt esnasında kişilerin isimlerinin de kaydedilmesi gerekiyordu. Kişi isimleri logogramlarla kaydedilmiştir. Peki ya logogram nedir? Logogram, istenen yakın bir sese sahip kelimelerin kolayca çizilebilen resimleriydi. Sümerce tek heceli bir dil olduğu için logogramların hece değeri vardı. Dolayısıyla bir isim birkaç fonetik birim gerektirdiğinde resimler bir bulmaca gibi bir araya getiriliyordu. Artık muhasebe amaçlı yazılar ile bunun dışındaki yazılar ayrışmıştı. Kraliyet mezarlığı mezarlarına bırakılan taş mühürler ile metal kaplar üzerindeki yazıtlar ticari olmayan, tamamen fonetik olan ilk yazılardandır. Bu yazılar sadece isim ya da isim ve unvan şeklindeydi. Zamanla yazıtlar daha da gelişti. Milattan önce 2600-2500 yılları civarında yazı fonetik işaretlerle karmaşık bir ideogram haline geldi. Yazı repertuarı 400'e çıkmıştı. İnsanlar artık çoğu şeyi yazılarla ifade edebiliyorlardı. Yazı etrafına hızla yayılıyordu. Mısır yazısı açık bir şekilde Sümer yazısından esinlenmiştir. Mısırlılar fonetik işaretleri kendi kültürüne adapte ederek kullanmışlardır. Milattan önce 1500 yılları civarında Lübnan civarında Proto-Kenan alfabesi ortaya çıkmıştır. Yazı yeni bir evrim geçirmiştir. Artık her biri tek ses karşılık gelen 22 harften oluşan ve sayısız kombinasyonla bir araya gelebilen harfler bütünü vardı. Yazı için büyük esneklik ve kolaylık sağlıyordu. Uzunca bir süre çivi yazısı ile birlikte alfabede kullanıldı. Günümüzdeki Kiril, Latin, Arap alfabeleri gibi tüm modern alfabeler Proto-Kenan alfabesinden türemiştir. Büyük ölçüde denizcilik ile ünlü Fenikeliler alfabeyi yaymışlardır. Yazı, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biridir ve medeniyetin temel taşlarından birini oluşturur. Yazının icadı, düşüncelerimizi fiziksel olarak ifade etmemizi sağlayarak bilgi birikimine aktarılmasını mümkün kılmış, bu sayede insanlık kolektif bir hafızaya sahip olmuştur. Yazı sayesinde ticaretin karmaşıklığı yönetilmiş, devletlerin bürokrasisi kurulmuş, bilim ve felsefe gibi disiplinler gelişmiştir. Kültürler, dinler, efsaneler ve yasalar yazı ile kuşaklardan kuşağa aktarılmış. Böylece insanlık geçmişini öğrenmiş ve geleceğini inşa etmiştir. Günümüzde yazı hala insanlığın iletişim, bilgi ve öğrenme araçlarının merkezinde yer almakta, dijital dünyanın da temelini oluşturmaktadır. Yazı olmadan insanlık, kaotik geçmişinden kopuk ve gelişime kapalı bir durumda olurdu. Yazı yalnızca bir ifade biçimi değil, aynı zamanda insanlığın kolektif zekasının ve yaratıcılığının en güçlü kanıtıdır. Yazı insanlık için sadece bir başlangıçtır.